Merhabalar sevgili arkadaşlar, ikizler burcu arkadaşlarım. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. Bakalım size yeni haftada nasıl enerjiler geliyormuş. Şimdi aya aslında biraz içe dönük, aslında haftayı konuşuyoruz şu anda. Ee, Biraz içe dönük başlıyoruz bu yeni haftaya arkadaşlar. Uranüs'te ayın orada bir kavuşumu var ve 8. eve yaptığı çok güzel bir açı var. İçe dönük yaşıyoruz ama burada çok güzel gelişmeler var. Belki de bu gelişmelerin mutluluğunu yaşıyoruz içimizde. Belki kimseye söylemiyoruz, duyurmuyoruz gibi düşünelim. Kariyer hayatımız, ekstra gelirlerimiz, belki ödemelerimizle alakalı bazı güzel gelişmeler. Yani rahat ödeme kolaylığı ya da toplu paralar, miras gibi durumlar olabilir. Orada Mars var, e, Venüs, Merkür, Plüton hepsi sizin 8. evinizde şu anda. Haritalarınızda toprak şeyi fazlaysa, elementi fazlaysa özellikle bu etkiyi net bir şekilde yaşarsınız arkadaşlar. 10. evinizde Neptün ile Jüpiter var. Biliyorsunuz bunlar ilerleyen zamanlarda kavuşacaklar. Orada çok güzel, sizi çok mutlu edecek gelişmeler olabilir. Ama aynı zamanda bir de bunun gölge etkisi var arkadaşlar. Tabii orada bazı yanılsamalar yaşayabilir bazı arkadaşlarımız. Yani çok güzelmiş gibi görünen bir ortam daha sonrasından buz kesebilir. Yani bunun için aslında birazcık uyanık olmak gerekiyor. Etrafta nelerin döndüğünü net bir şekilde, akılcı bir şekilde görmek gerekiyor arkadaşlar. Bu da bir uyarı olsun. Bunun dışında sizin sosyal hayatınızla alakalı zaten uzun zamandır sıkıntılar var. Şiron yine orada. Onun aslında çok bir açısı var mı? Evet var aslında. Yani kariyer hayatınızdan kaynaklanan gelirlerle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz aslında. Ee, Ama bu dönemde ekstra gelirlerinizden yana şanslı olacağınız için arkadaşlar e, bu etkiyi tolere edecek gibi görünüyor. Özellikle ekstra gelirler konusunda şansınız var. Kredilerle alakalı şansınız var. Ödemeleriniz varsa onlarla alakalı da şansınız var arkadaşlar. Belki toplu bir yapılandırmaya gitme gibi durumlar olabilir. Şimdi ayın burada sıkıntı yaptığı neresi var diye bakıyorum. 9. eviniz. Burada akademik kariyeriniz olabilir, dış ticaretle alakalı konularınız olabilir. Burada bazı sıkıntılar ya da uzun seyahatlerle alakalı e, bazı sıkıntılarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu haftada bu etki devam ediyor ve ani çıkan bazı beklenmedik durumlardan dolayı yine aynı konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz diye görünmüş arkadaşlar. Zaten haftanın ilerleyen günlerinde ay sizin burcunuza geçtiğinde belki de bu güzel şeyleri duyurmaya başlayacaksınız. Yani gücünüzü elinize alacaksınız ve ayın açısı da o anlamda güzel olacak diye görünmüş arkadaşlar. Bakıyorum başka ne söyleyebilirim. Aşk hayatınızla alakalı aslında çok güzel gelişmeler olabilir. Bir de sizin bu dönemde eşiniz varsa eğer eşinizin gelirinde bir artış da olabilir ayrıca. Jüpiter'de eşle alakalı durumlarda güzel görünmüş bu arada. Eşi olan arkadaşlarım için tabii ki. Aşk hayatı da şu an için yolunda görünüyor. Tabii ki Merkür'ün retro olduğunu unutmuyoruz. Sizin yöneticiniz sonuçta. Dolayısıyla belki de hani bu size gelen ekstra gelirlerle alakalı da birazcık dikkatli olmak gerekecek arkadaşlar. Bir yanılsamaya uğramayalım da hani sonradan sıkıntı olmasın. Uyanık olalım yani. Bakalım ikizler burcu arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyormuş. Hop, kendini attı.
Bir ayrılık mı yaşıyoruz acaba? Kart kendini öyle atınca ufak bir iletişim sorunu olmuş olabilir duygusal hayatta. Hava onlusu işle alakalı bir durumun sonuna gelindiğini göstermiş. Aslında sizin burada çok daha iyi bir yöne doğru gittiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Çok hayırlı bir kapı açılıyor önünüze. İmparator ve Hesse kartının gelmesi. Belki de bir kişiyle ters düştünüz iş hayatınızda. Dolayısıyla İmparator ve İmparatoriçe kartının burada gelmesi arkadaşlar, bayan bir figürden, yani bir bayandan bir destek ya da teklif alacağınızı gösteriyor burada. Çok daha iyi bir yöne doğru gittiğinizi gösteriyor. Ve evet, toplu bir paranın geldiğini gösteriyor destede. Haritadaki gibi aynı. Şimdi bu bir aslında bayandan geliyor gibi görünüyor. Bu bir miras da olabilir aslına bakarsanız. Yani bir taşınmaz ve mal diyebilirim ben buna. Ve para. Belki bir miras durumunuz var. O da olabilir. Ve sizin belki de kendi iş yerinizi kuruyorsunuz gibi bir durum çıkmış. Duygusal hayatınızla alakalı geçmişte bıraktığınız veya iletişim sorunu yaşadığınız bir kişiyle tekrar bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Ve bir kontrat imzalama durumu var arkadaşlar. Belki bazı evrak işleriniz var bu dönemde. Bu toplu parayla ve miras dediğim konularla alakalı bir evrak söz konusu olacak bu hafta. Yani bu hafta iyi görünüyorsunuz bu konularda. Şimdi duygusal hayat için bakalım. Evet, bir iletişim sorunu ya da bir kopukluk durumunun olduğunu gösteriyor bana deste. Hemen kendini attı zaten. Su ikilisi. Bir tartışma yaşanmış ve orada evet, yani bir süre görüşmeyelim gibi bir durum olmuş görünüyor. Fakat burada tekrar bir dönüş var. Tekrar barışma, konuşma gibi bir durum var. Ama bazı şeyleri de unutamıyoruz tabii. Belki de üçüncü bir kişinin girmesi. Yani bu illa tabii ki aldatma gibi algılamayalım ama bu da olabilir. Aldatmak da olabilir tabii ki. İşte burada bu konunun kafayı kurcalaması sebebiyle birazcık üstünüzde yük olmuş gibi görünüyor. Fakat bu dönüşün aslında çok daha ciddi, çok daha samimi olacağını da gösteriyor arkadaşlar. Belki bir evlilik teklifiyle bir dönüş olacak bu. Ve bir seyahat de söz konusu olabilir ya da uzak mesafeden size dönüş olabilir diye gösteriyor. Gecikmiş bir teklif olabilir bu. Evet, bu evlilik kararıysa eğer, bir evlilik teklifi ise eğer, bunun önünde bazı engeller var maalesef ki. Çünkü partnerin hayatında bazı sorunlar var gibi görünüyor. Ya da o engel koyuyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Fakat olur mu derseniz, olur gibi görünüyor. Yani bu bir süreç tabii ki. O süreci atlattıktan sonra bu karar uygulamaya geçebilir diye görünmüş. Bazı engelleri aştıktan sonra. Hayatımda hiç kimse yok diyen arkadaşlarım için. Bakalım deste neler söyleyecek. Evet, bir tanışmanız var kesinlikle. Ama bu
tanışma derken yine hani geçmişten bildiğiniz belki de yani sıfırdan bir kişi olarak göstermemiş. Onun için söylüyorum. Tekrar sizin arkada bıraktığınız bir kişiyle ilişkinizin şifalanması gibi durumlar ortaya çıkabilir bu hafta. Bir de tabii yakın çevrenize lütfen çok prim vermeyin. Çünkü bu sizin yaşayacağınız mutluluğa ket vurmak olacak. Belki de sabırla sizi bekleyen bir kişi ya da sizin sabırla beklediğiniz bir kişi sonunda bir adım atacak ya da siz adım atacaksınız. Ama etraf sebebiyle bu durum sıkıntıya düşebilir diye göstermiş arkadaşlar. Yani yeni bir kişi değil ama ya sizin bilip tanıdığınız bir kişi bu ya da ayrılık yaşadığınız bir kişi olarak gösteriyor arkadaşlar. Bu haftalık açılımımız böyle arkadaşlarım. Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.